Bilim insanları sıvıdan robot yaptıysa, katı eklemler gerçekten şart mı? Parçacık zırhlı sıvı robot. İçi sıvı, dışı süperhidrofobik taneciklerle kaplı bir damla. Bu kalkan sayesinde damla hem şeklini koruyor hem de gerektiğinde deforme olup tekrar toplanabiliyor. Yani klasik robotik mimarideki eklem, motor, dişli sistemini unutun. Burada gövdenin kendisi işlevsel. Milimetre ölçeğinde bir damlayı alıyorlar. Dışını suyu iten parçacıklarla kaplıyorlar. Sonra akışkan bir kanaldan, dar bir boşluktan ya da karmaşık bir geometriden geçiriyorlar. Damla inceliyor, sıkışıyor, hatta ikiye ayrılıyor. Ama çıkışta tekrar birleşip aynı fonksiyonu sürdürebiliyor. Güç ve kontrol dışarıdan geliyor. Manyetik alan, akış profili veya yerçekimsel avantajla yön veriliyor. Ama gövde kısmı zaten uyum sağladığı için kontrol katmanı basitleşiyor. Hareketin karmaşıklığını mekanikten değil, ortamla etkileşimden alıyorsunuz. Mühendislik açısından güzel olan taraf şu: bu yapı katmanlı üretim istemiyor. Eklem aşınması yok. Dar kesitli ortamlarda damar benzeri kanallar, mikro akışkan çipler, kapalı endüstriyel hatlar, klasik robotların takıldığı yerde akıp geçebiliyor. Taşıma yapacaksa iç hacmine yük koyarsınız. Hedefli ilaç verilecekse biyouyumlu kaplama eklersiniz. Keşif yapacaksa akış alanına göre şekil değiştirmesine izin verirsiniz. Ölçek küçüldükçe viskoz direnç baskınlaştığından tasarım sorunu, nasıl daha güçlü motor takarımdan nasıl daha iyi alan profil tasarlarım kayıyor. Yapay zeka makinelere beyin verdi. Bu tür sıvı gövdeler ise beynin optimize edeceği beden bir değişken hale getirir. Yani yalnızca yolu planlayan bir zeka değil. Aynı zamanda bu kanaldan geçmek için şimdi incel, sonra birleş diyen bir zeka. Bu ikisi birleşirse dar, kirli, insanın giremeyeceği ortamlarda eklemsiz, sığmaz, kendi şeklini toparlayan robotik taşıyıcılar gerçekçi oluyor. Peki kısıtlar neler? Kontrol ve enerji hala dışarıda. Ama gövdenin bu kadar uyumlu olması kontrolü kolaylaştırıyor.